Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bu bölümde sizlere Rosemary Thornton'un ölüme yakın deneyimini anlatacağım. 10 yıla yakın evli olduğu ikinci eşi evlerinde intihar edince Rosemary derin bir depresyona girer ve tüm hayatı kararır. Bundan 2 yıl sonra 59 yaşındayken kanser teşhisi konulur ve ameliyat olur, ancak sonrasında kalp krizi geçirerek ölüme yakın deneyim yaşar. Öte alemde rehber melekleri görür ve cennetin kapısına kadar gider. Beyaz bir ışıkla yıkanarak temizlenir, arınır ve şifa bulur. Rosemary'nin deneyimi şöyle başlıyor. Rosemary bir yazar. İlk eşinden boşandıktan 5 yıl sonra 2006 yılında ikinci eşiyle tanıştı ve evlendiler. Yaklaşık 10 yıl süren bir evlilikleri oldu. Ancak bir gün eşi intihar ederek hayatına son verdi. O güne kadar her şeyin yolunda gittiğini, iyi bir ilişkileri ve hayatları olduğunu düşünen Rosemary bu intihar ile yıkıldı. Güzel bir evde yaşayan, yeterince para kazanan ve görünürde hiçbir sorunları olmayan bir aileydiler ve eşi hiç beklemediği bir şekilde ölmüştü. Rosemary o dönem için kendisini ruhen ölü hissettiğini, duygusal ve ruhsal olarak içinin simsiyah olduğunu söylüyor. Eşinin intiharı nedeniyle kendisini suçladı. Bir şeyleri farklı yapsaydı belki yaşardı diye düşündü ve ağır bir depresyona girdi. 2 yıl sonra 59 yaşındayken kanamaları başladı ve rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. Kanseri ikinci evredeydi. Rosemary inançlı biriydi ve her gün dua ediyordu. Dualarında 3 isteği vardı. Tanrı'dan onu ya iyileştirmesini ya da öldürmesini istiyordu. İkinci isteği öldüğü zaman hayatını gözden geçirmemek ve olanları tekrar yaşamamaktı. Tanrım, lütfen öldüğümde bana bunu yaşatma, diyordu. Sahip olduğu evle ilgili bazı hukuki sorunlar vardı ve karar veremiyordu. Üçüncü duasında ise bu kararlarda yardım istiyordu. Haftada 1 kez kemoterapi ve 5 kez radyoterapi görüyordu. 2018 yılında ameliyat oldu. Uyandığında kendisine ameliyat sırasında bir hata yapıldığı anlatıldı. Çok fazla kanaması vardı. Ancak toparlayacağı, evde yatarak dinlenmesi gerektiği söylendi. Rosemary, bu kadar aşırı kanaması varken hastanede kalması gerektiğini belirterek 3 kez itiraz etti. Ancak doktorlar dinlemedi ve taburcu etti. Eve gittiğinde daha da kötüleşmeye başladı. Kan kaybetmeye devam ediyordu. Arkadaşına ambulans çağırmasını söyledi. Başka bir hastaneye götürüldü. Kendisiyle aynı yaşlarda bir hemşire onunla çok içten bir şekilde ilgileniyordu. Hemşirenin elini tuttu ve "Ben öleceğim ve bu yüzden kendini suçlamayacağına bana söz ver," dedi. Hemşire bir annenin çocuğunu rahatlatmaya çalıştığı bir tonla "Canım, senin ölmene izin vermeyeceğiz," dedi. Ancak o hastanede de bir hata yapılarak kendisine morfin türevi verildi. Oysa ağır kanama ve tansiyon sorunu olduğunda morfin verilmemesi gerekiyordu. Kalbi durdu. Bir anda kendisini derin bir rüyadan uyanır gibi hissetti. Aniden ruhu bedeninden ayrıldı. Bu ayrılış sanki bedeninden fırlatılmış gibi çok hızlıydı. Çok rahatlatıcı bir siyahlık içinde yüzüyordu. Hissettiği en baskın duygu huzurdu. Kendi kendine "Ölüyorsun," diye düşündü. Sonra yine kendi kendine düzeltti. "Ölüyorsun değil, öldün." Ve bunu komik bularak kahkaha attı. Kendi sesini duydu. Ses telleri yoktu. Bir ruhtu ancak yine de ses çıkarabiliyordu. Kahkahası
mizah anlayışı, sesi hala yaşarken olduğu gibiydi. Normalde karanlıktan korkardı, ancak orada zifiri karanlıkta olmasına rağmen hiç korku hissetmiyordu. Bir varlığın kendisine eşlik ettiğini hissetti. Solunda çok uzun bir varlık gördü. "Sen kimsin?" diye sordu. "Sen onun sureti ve benzerisin. Ben Aslı'yım," diye bir cevap geldi. Melek olarak adlandırdığı başka ruhsal varlıkları da hissetti. Kendisi geri geldiği için hepsi mutluydu ve ona hoş geldin diyorlardı. Kendisini ailesiyle, kabilesiyle birleşmiş gibi çok rahatlamış, mutlu ve huzurlu hissediyordu. Oradaki ruhsal varlıklardan biri ona 3 haftalık bir bebekken yaşadığı rahatsızlığı hatırlattı. Bu hikayeyi annesinden dinlemişti. Tüm doktorlar birkaç saate öleceğini söylemişti. Ancak annesi eve gidip dua etmişti ve iyileşmişti. Melekler o gece ruhunun geçiş yaptığını ancak geri gönderildiğini söylediler. Kendisini beyaz ışıktan bir odada buldu. Oraya nasıl geldiğini hatırlamıyordu. Ayakları vardı ve bir zemine basıyordu. Birkaç metre önünde kapalı bir kapı vardı. Odada sis vardı. Ne zaman ortaya çıktığını anlayamamıştı. Her yeri sarıyordu ve çok yoğundu. Ne olduğunu anlamak için sis damlacığına odaklanmayı denedi ancak yapamadı. Bir meleğe bunun ne olduğunu sordu. Melek henüz bu yeni ortama alışamadığını ve bu yüzden göremediğini söyledi. Ama bu gördüklerinin ışık parçacığı olduğunu, cennete girebilmek için önce bu ışıkla temizlenmesi gerektiğini söyledi. Dünyadan getirdiği ve kimliği olduğunu sandığı şeylerden bir anlamda tüm kir ve pastan kurtulması, öz haline dönmesi gerekiyordu. Kanser hastalığı, depresyonu, eşinin intiharı gibi anılar ve etkiler hala üzerindeydi. Kendisine sahip olduğu o derin üzüntü ve diğer her şeyin bir kapsül içine alındığı söylendi. Burada kalma veya geri dönme kararının kendisine ait olduğunu, ancak geri dönerse tekrar bir bütün olacağını, keder, yas ve hastalıklarından kurtularak şifa bulacağını söylediler. Orada çok mutluydu ve kalmak istiyordu. Kapıya doğru ilerledi. Birden duraksadı ve meleğe sordu. "Kalmak istiyorum ama bu ilahi iradenin benim için istediği, uygun bulduğu şey mi?" Melek, "Hayır, ancak karar senin, kalsan da Tanrı'nın merhameti, lütfu ve sevgisi seninle olacak," dedi. Rosemary, "Tamam, kalıyorum," dedi. O sırada bir sahne gösterildi. Bu sahnede kendisine bakan hemşire, hastanede bir depo odasındaki taburede oturmuş, hıçkırarak ağlıyordu. "Onun ölmesine izin vermeyeceğime söz verdim ve kaybettim," diyordu. Rosemary, "Benimle aynı yaşlarda, 59. Birçok insanı kaybetmiş olmalı, üstesinden gelir," diye düşündü. Ancak o anda kadının acısını, umutsuzluğunu, kendini suçlama duygusunu da hissetti. Bu tıpkı eşi intihar ettiğinde kendisinin hissettiği duygular gibiydi. Onu derinden anladı. Bir insanı bu kadar üzüyorsam geri dönmeliyim. Buna hakkım yok diye düşündü ve o anda kendisini bedeninde buldu. Gözlerini açtığında odanın sol üst köşesinde bir meleği hala görüyordu. Geri döndüğü için hayal kırıklığı içindeydi ve "Buna onay verdiğimi hatırlamıyorum," diye düşünüyordu. Melek ise gülümsüyor ve ona "Geri döndün," diyordu. 10 dakikadan fazla ölü olarak kalmıştı. Doktorlar ve hemşireler onun herhangi bir beyin hasarı olmadan geri dönmesi nedeniyle çok mutlu ve şaşkındılar. Doktorlar geçirdiği ağır kalp krizi nedeniyle kalbinde ciddi bir hasar olmasını bekliyorlardı.
Ancak Rosemary, meleğin geri dönmeyi kabul ederse iyi olacağını söylediğini hatırlıyordu. Test sonuçlarının iyi çıkacağından emindi. Düşündüğü gibi oldu. Bu kadar ağır bir krize ve 10 dakika ölü kalmasına rağmen kalbinde hiçbir hasar yoktu. Hastanede enfeksiyon kapması riskine karşılık doktorlar onu eve gönderdiler. Şimdi artık kanser tedavisini yeniden düşünmesi gerekiyordu. Onkoloğu kemoterapiye başlamaları gerektiğini söyledi. Ancak Rosemary artık kanseri olmadığını, cennette iyileştiğini düşünüyordu. Testler yapıldı, çeşitli bölgelerden biyopsi yapmak üzere örnekler alındı ve sonuçlar geldiğinde doktorlar şaşkındı. Çünkü tek bir kanser hücresine dahi rastlanmamıştı. Hatta daha önce kanser geçirdiğine dair bir iz bile yoktu. Cennette ona eşinin intihar etmesi ve bu olayla birlikte yaşadığı ruhsal sorunlar, derin üzüntü ve diğer her şeyin bir kapsül içine alındığı söylenmişti. Bu olay, tüm o acı, yas ve keder yaşanmıştı ancak artık ona zarar veremezdi. Sahip olduğu tüm eşyaları sattı. Başka bir şehre taşındı. Depresyon ve tüm diğer sorunlar bitti. Bambaşka biri olarak tekrar yaşamaya başladı. Rosemary şunları söylüyor. Bu deneyimden önce hastayken yaptığım 3 duanın hepsi kabul edildi. Ölüme yakın deneyimimde hayatımı gözden geçirmedim. Hem öldüm hem de iyileştim. Ölüm benim hayatımı kurtardı. Bedenim hastanede yatıyordu. Ancak cennete giden ruhum, bilincim veya özüm. Nasıl adlandırmak istiyorsanız oydu. Ruhum şifalandığında bedenim de şifalandı. Hem kalp krizini hasar almadan atlattım hem de kanserim iyileşti. Bu yüzden modern tıptaki bir sonraki en büyük gelişmenin ruhsal şifa olacağına inanıyorum. İntihar eden eşim için hala üzülüyorum. Ancak artık bu yüzden kendimi suçlamıyor, bir cehennem hayatı yaşamıyorum. Bazen olacaklara engel olamazsınız. Hepimiz bu dünyada yaşarken tam potansiyelimize, olabileceğimiz en iyi halimize ulaşmalıyız. Kendimize karşı daha anlayışlı ve nazik olmalıyız ve kendimizle ilgili kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz. Daha çok dinlemeli ve sevmeliyiz. Çünkü Tanrı aşktır.